Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Yumuşacık, pamuk gibi içinde süt olmadan sizlere harika bir açma tarifi hazırlıyorum. Tarifime hemen başlıyorum. 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker, karıştıralım, bir miktar bekleyelim. Evet, maya ve suyu karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı sulu yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağı karıştıralım. Makinenin haznesine alalım. Dört buçuk 5 su bardağına yakın unu azar azar ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. 2,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde yoğurmuş, tam kıvamında, hazneden çıkartıyorum. Çok az un serperek kenarlarındaki hamurları da toparlayarak üzerini kapatıyorum. Ve mayalanması için bekliyorum. Evet, mayalanan hamuru havasını alıyorum. Biraz sıvı yağ kullanabilirsiniz bu aşamada. Tezgah üzerine alalım. Evet, hamurumuzu havasını alarak yoğuralım. Ortadan ikiye keserek uzaltalım. 9 eşit bezeye keselim. Bezeleri yuvarlayalım. Vaktimiz varsa bezeleri 5 dakika dinlendirelim. Evet, dinlendirdim hamuru sıvı yağ yardımıyla bastıra bastıra pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Rulo şekilde sararak kenara kaldırıyorum. Toplamda 4 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım.
Evet, bu aşamadan sonra mutlaka hamurumuzu, ruloları dinlendirelim. Evet, ben dinlendirmediğim için uzun şeritler haline getirirken çok zorlandım. Evet, uzun şerit haline getirdikten sonra ortadan ikiye katlayalım ve etrafında döndürerek saralım. Evet, diğer hamurları da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Mutlaka dinlendirelim. Dinlendirmediğimiz takdirde uzatma kısmı biraz zorluyor. Evet, uzatma kısmında hamurumuzu fazla da yağlamayalım. Yağlı olursa da şekil vermesi zorlanıyor. Ben ilk yaptığım şekilleri tekrardan bozarak hazırlamaya devam ediyorum. Bu kısımları bilerek kesmedim. Sizlerde de aynı sorun olursa dinlendirme aşamasını uzun tutmanız için. Evet, dinlendirdiğimiz hamurları uzun şeritler halinde uzaltıyorum. Daha sonra ortadan ikiye katlıyorum ve etrafında hamurları toplayarak sarıyorum. Mutlaka tepsi mayası yaptıralım. Bir adet yumurtayı biraz sütle çırptım. Üzerlerine her tarafına gelecek şekilde bol miktarda sürüyorum. Evet, üzerlerine haşhaş serpiyorum. Dilediğiniz malzemeyi serpebilirsiniz veya sade olarak da bırakabilirsiniz. Evde mavi haşhaş varken kullanmak istedim. Önceden ısıtmamız 170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, poğaçalarımızı, açmalarımızı fırından çıkartalım. İlk sıcaklığı çıkması için bir kenarda mutlaka dinlendirelim. Bir tanesini alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Pamuk gibi harika oldu. Evet, şöyle bölerek içinde göstermek istiyorum. Servis tabağına alarak ikrama hazırlıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.